Bir zil evet, iki zil hayır. Beni buraya getiren, kardeşimin yerini bilen sen misin? Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Serhat Aras'a gerçekleri açıklasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde yurdun kapatılması Aras'ı bir kez daha çok zor bir durumun ortasında bırakacak. Hakan ve Şebnem'in uzun süredir planladığı bu hamle ilk bakışta Aras'ın elini kolunu bağlayacak gibi görünse de Aras yine güçlü kalacak ve onların istediğinin olmasına göz yummayacak. Aras'ın yurttaki diğer çocuklara sahip çıkması, onların sesini duyurmak için elinden geleni yapması ve kimsenin sokağa atılmasına izin vermemesi medyada da geniş yankı uyandıracak. Bu nedenle yurt meselesinin çok geçmeden çözüme kavuşacağını, Hakan ile Şebnem'in bir kez daha Aras'ı alt edemeyeceklerini düşünüyorum. Aras bu olaydan da başı dik şekilde çıkacak ve kardeşinin peşinde olmaya devam edecek. Öte yandan yeni bölümde Serhat'ın yaşadığını göreceğiz. Muhtemelen onu Teoman kurtarmış olacak. Serhat yaşadıklarının ardından uzun süre kendine gelemeyecek ve bu süreçte konuşamayacak. Aras ise Serhat'ın yaşadığı haberini aldığında vakit kaybetmeden ona ulaşacak. Aras Serhat'ın karşısına geçtiğinde ona ilk olarak kardeşinin yerini bilip bilmediğini soracak. Serhat'ın vereceği cevap herkes tarafından merak edilse de ben Serhat'ın bu aşamada Aras'a gerçekleri açıklayacağını düşünmüyorum. Bu nedenle Serhat yaşananların ardından hayatta kalmak için bu konunun üzerini kapatmış gibi gösterecek ve bir süre ortalığın yatışmasını bekleyecek. Ancak Serhat'ın tamamen geri çekileceğini düşünmüyorum. Çok geçmeden Aras'la yeniden iletişime geçmeye başlayacak ve onu yine kardeşine götürecek ipuçlarıyla yönlendirecek. Dizi reytinglerinde iyi bir seviyede olması ve kış döneminde de devam edecek olması nedeniyle bu kardeşlik sırrının bir süre daha herkesten gizleneceğini düşünüyorum. Ancak bu sırrın öyle sandığımız kadar fazla uzatılmayacağını düşünüyorum. Dizinin kardeşlik gerçeğinin ortaya çıkmasıyla ilk sürecini kapatacağını ve ardından Aras ile Teoman için bambaşka bir dönemin başlayacağını tahmin ediyorum. Aras yıllardır aradığı kardeşinin karşısında olduğunu öğrenirken Teoman da düşman gibi gördüğü kişinin aslında kendi abisi olduğunu anlayacak. Öte yandan Hakan ve Şebnem Aras'ı buradan bir türlü gönderemeyince bu kez Teoman konusunda yeni adımlar atabilirler. Aras'ın yurtta kalmaya devam etmesi ve her geçen gün daha fazla güç kazanması ikilinin planlarını tamamen bozacak. Bu yüzden Teoman'ı bir süreliğine yurt dışına göndermeyi ve ortalık yatışana kadar onu yaşananlardan uzak tutmayı düşünebilirler. Ancak kendisini hem Deniz'e hem de ailesinin yıllardır sakladığı sırlara kaptıran Teoman bu teklifi kabul etmeyecektir. Çünkü Teoman artık yalnızca Deniz'den dolayı değil, geçmişine dair cevapları bulmak için de burada kalmak isteyecek. Üstelik yaşanan her yeni gelişme onun ailesine duyduğu güveni biraz daha sarsacak ve gitmesi istendiğinde bunun altında başka bir neden olduğunu düşünecek. Yeni bölümde Hakan ve Şebnem'i konuşurlarken duyan Teoman, Hakan'ın Aras'tan övgüyle bahsettiğini fark edecek. Hakan'ın Aras'ın cesaretini, mücadelesini ve pes etmeyen yapısını takdir etmesi Teoman'ın içindeki Aras nefretini yeniden kabartacak. Zaten uzun süredir Aras'ı kendisine karşı bir tehdit olarak gören Teoman, Hakan'ın sözleriyle biraz daha öfkelenecek. Arabada kurduğu "yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız" sözünün de tam olarak bu durumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Teoman burada hem Aras'a duyduğu öfkeyi açıkça gösterecek hem de ailesine karşı içindeki kırgınlığı dile getirecek. Hakan ve Şebnem'in işi ise bundan sonra giderek daha da zorlaşacak. Bir tarafta gerçeklerin peşini bırakmayan Aras, diğer tarafta geçmişiyle ilgili şüpheleri her geçen gün artan Teoman olacak. İkili hem Aras'ı hem de Teoman'ı durdurmaya çalışırken artık olayları kontrol altında tutamayacak ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olamayacaklar. Şebnem kolay kolay Teoman'dan vazgeçmeyecektir. Çünkü onu yıllar önce hayatını kaybeden oğlunun yerine koydu. Teoman'a yalnızca bir çocuk gibi değil, kaybettiği oğlunun boşluğunu dolduran biri gibi bağlandı. Bu nedenle Teoman'ın başına bir şey gelmesine göz yumamayacak ve ne olursa olsun onu korumaya çalışacak. Ancak Hakan için aynı şeyi söylemek zor. Hakan, geçmişte en yakın arkadaşının hayatını kaybetmesine sebep olmuş bir karakter ve gerçeklerin ortaya çıkmaması için gerektiğinde herkesi karşısına alabilir. Bu yüzden hem Aras'tan hem de Teoman'dan vazgeçme ihtimali giderek güçlenecek. Bu durum ikilinin arasında büyük bir kırılma da yaratacak. Hakan yeni bölümlerle birlikte daha da karanlık birine dönüşecek ve geçmişte yaptıklarının ortaya çıkmaması adına kimseye acımayacak. Öte yandan yeni bölümde Deniz yine zor bir durumda kalacak. Aras'a duyduğu aşkın karşılıksız olduğunu kabul etmek Deniz için hiç kolay olmayacak. Leyla'nın mektubu okuması ise Deniz ve Leyla arasında önemli bir konuşmanın yaşanmasına neden olacak.
olacak. Deniz, Aras'ın kendisini değil, Leyla'yı sevdiğini söyleyerek aslında uzun süredir görmek istemediği gerçeği de kabul edecek. Bu konuşma Deniz için büyük bir kırılma olurken Leyla için yeniden umut anlamına gelecek. Deniz'in söyleyecekleriyle Aras'ın duygularının değişmediğini anlayacak. Böylece Aras'tan umudunu kesen Leyla tekrar umutlanacak ve Aras'ın üzerine gitmek yerine onu anlamayı seçecek. Deniz cephesinde ise Teoman'a karşı duyduğu öfke devam edecek. Deniz yaşadığı bütün sorunların içinde Teoman'ın şımarık tavırlarına katlanmak istemeyecek. Teoman'ın Deniz'e ulaşması bu nedenle hiç kolay olmayacak. Teoman'ın bu şımarık zengin halleriyle Deniz'i etkilemesi oldukça zor. Şu anlık bir oyun olarak başlayan bu süreçte Teoman Deniz'i kızdırmaktan ve onunla uğraşmaktan keyif alıyor gibi görünse de çok geçmeden duygularının değiştiğini fark edecek. Teoman önce bunu kabul etmek istemeyecek. Fakat zamanla Deniz'e aşık olacak. Teoman'ın Deniz'le birlikte değişmeye başlayacağını düşünüyorum. Deniz'in de zamanla Teoman'a karşı olan ön yargılarını kaldıracağını düşünüyorum. Böylece gelecek bölümlerde Deniz ve Teoman arasında önce tartışmalarla başlayan, ardından duygusal bir yakınlaşmaya dönüşen sahneler izleyeceğiz. Öte yandan Leyla konusuna geri dönecek olursak, Leyla'nın çok geçmeden Aras'la ilgili gerçeklerle yüzleşeceğini düşünüyorum. Deniz'le yapacağı konuşmanın ardından Aras'ın kendisini sevdiğini fakat neden ilişki kuramadığını daha iyi anlayacak. Aras'ın bu konulara zaman ayıramayacağını ve hayatta çok daha büyük bir amacı olduğunu görecek. Leyla bunları fark ettikçe Aras'a baskı yapmak yerine yanında durmayı seçecek. Ancak Leyla'nın Aras ve Teoman arasındaki şüpheleri de devam edecek. Bu ikilinin birbirlerine bu kadar zıt olmasına rağmen zaman zaman aynı cümleleri kurması, benzer tepkiler vermesi ve farkında olmadan birbirlerini koruması Leyla'nın dikkatinden kaçmayacak. Ardından Leyla'nın bu konunun peşine düşeceğini ve öğrenecekleriyle Aras ile Teoman'ın kardeş olduğu gerçeğiyle ilk yüzleşen kişi olacağını düşünüyorum. Böylece Aras ve Teoman gerçeği öğrenmeden önce bütün parçaları birleştiren kişi Leyla olacak. Bunun yanında Leyla'nın kendi hikayesinin içine de giderek daha fazla gireceğimizi düşünüyorum. Özellikle Leyla'nın sık sık kalbini tutması sıradan bir ayrıntı gibi gösterilse de bunun ilerleyen bölümlerde büyük bir dram hikayesine dönüşeceğini tahmin ediyorum. Leyla'nın Aras'tan ve çevresindekilerden sakladığı bir hastalığı olabilir. Aras'ın hayatındaki sorunları bildiği için kendi hastalığını ona söylemek istemeyecek. Ancak Leyla'nın durumu zamanla ağırlaşacak ve bu sır daha fazla saklanamayacak. Böylece Aras bir yandan kardeşiyle ilgili gerçeğe yaklaşırken diğer yandan Leyla'yı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacak. Leyla'nın hastalığı Aras ile Leyla arasındaki aşk hikayesini daha dramatik bir noktaya taşıyacak ve Aras'ın hayatta ilk kez kendi mutluluğu için mücadele etmesini sağlayacak. Sizce Serhat Aras'a gerçekleri açıklayacak mı? Leyla, Aras ve Teoman'ın kardeş olduğunu ilk öğrenen kişi olabilir mi? Deniz ile Teoman arasında yakınlaşma başlayacak mı? Tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.